Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yumuşacık nefis bir lavaş tarifi hazırladım. Bu tariften bolca yaparak buzluğa koymanızı tavsiye ediyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında 1 paket instant maya ekliyorum. Yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı dolusu şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve içerisindeki şekeri eritiyorum. Mayanın hızlı bir şekilde aktifleşip hamurunuzun güzelce kabarması için kullandığınız sütün ılık olmasına lütfen özen gösterin. Güzelce karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tekrar güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ve tuzumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Güzelce karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra son olarak 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Hamurum için gerekli tüm malzemeleri yoğurma kabına aldım. Hamur toparlanıncaya kadar karıştırıyorum. Sonrasında tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Sizlere tavsiyem lütfen bu aşamada ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü hazırladığımız hamurun çok yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Güzelce karıştırdım ve hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Şimdi tezgaha biraz un serpiyorum ve hamuru tezgaha alıyorum. Tezgaha serptiğim ve sonradan eklediğim unla birlikte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Hamurun çok iyi bir şekilde yoğrulması oldukça önemli. Çünkü güzelce yoğurduktan sonra bezelerimizi alacağız ve hamurları o şekilde dinlendireceğiz. Ve de bezelerimiz güzelce dinlendikten sonra hemen hamurlarımızı açarak pişirme işlemine başlayacağız. Biraz önce de belirttiğim gibi hamurun kıvamı oldukça yumuşak ve neredeyse elime yapışıyor. O yüzden bu aşamada hamur kesme kartı kullanıyorum. Bu sayede hamur elime yapışmıyor ve kolaylıkla yoğuruyorum. Yeteri kadar yoğurduğum hamurum artık hazır. Ne kadar esnek ve elastik bir hamur olduğunu görüyorsunuz. Şimdi hazırladığım hamura yuvarlak bir form veriyorum. Sonrasında 2 eşit parçaya kesiyorum. Bezelerimi daha eşit alabilmek için hamuru silindir haline getiriyorum. Ve son olarak 8 parçaya kesiyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden toplamda 16 tane hamur elde ediyoruz.
Diğer bir taraftan tepsiye bolca un serpiyorum ve bu kestiğim hamurları yuvarlayarak un serptiğim tepsiye alıyorum. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra bir yarım saat dinlendireceğim. Son bezemi de yuvarlayarak tepsiye koyuyorum. Son olarak bezelerin üzerine de bolca un serptikten sonra temiz bir poşete koyuyorum ve yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda bezelerim gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Hemen bir tane bezemi tezgaha alıyorum. Kalanları yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum ki üzerleri kabuk tutmasın. Hamurları açmak için un kullanıyorum. Diğer bir taraftan da tavayı ocağa koydum ve ısıtıyorum. Hamuru açtıktan sonra sıcak tavaya koyarak pişireceğim. Hamuru yaklaşık olarak servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Ben açmak için oklava kullandım. Dilerseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Her yeri eşit incelikte olacak şekilde açmaya özen gösterelim lütfen. Yeteri kadar açtıktan sonra sıcak tavaya koyuyorum ve pişiriyorum. Dilerseniz benim yaptığım gibi bir taraftan açın, diğer taraftan pişirin. Dilerseniz de tamamını açtıktan sonra bir bezin üzerine koyun ve sonrasında teker teker pişirme işlemine geçin. Hamurun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki gördüğünüz gibi kolaylıkla açılıyor. Şimdi açtığım lavaş hamurunu sıcak tavaya koyuyorum ve yüksek ateşte birkaç kez çevirerek pişiriyorum. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için tüm pişirme aşamasını sizlerle detaylı şekilde paylaşıyorum. Burada en dikkat etmeniz gereken detaylardan bir tanesi tavanın altının yüksek ateşte olması ve de sürekli çevrilerek pişiriliyor olması. Bu iki detaya dikkat ettiğiniz sürece eminim sizlerin lavaşı da çok güzel bir şekilde kabaracak. Hamuru pişirirken yakmamaya özen gösterin. Şayet yakarsanız sert olacaktır. Her iki yüzünü de güzelce pişirdim ve hemen tavadan alıyorum. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Sonrasında sıcak tavaya koyuyorum ve birkaç kez çevirerek pişiriyorum. Hemen pişen lavaşları bu şekilde iki bezin arasına koyuyorum. Kendi sıcağıyla birlikte yumuşacık oluyor. Hamurlarımı teker teker açtım ve pişirdim. Artık hepsi servis için hazır. Sizlerin de gördüğü gibi hem çok fazla malzeme kullanmadık hem de oldukça bereketli bir tarif elde ettik. Videonun başında da belirttiğim gibi dilerseniz bu tariften bolca yaparak buzluğa da koyabilirsiniz. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım.
Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.